Herkese merhabalar dostlar. Bu videoda rapte dönen yani böyle producerlar veya şarkıcılar arasında olan olayları anlatacağım. Yani kavga veya ben öyle vakıf bir şey değilim ama rapte vakıf bir insan değilim. Ama rapte olan bu işte beat benzerliğidir, altyapı benzerliğidir. Bunlar bile birbirini hani bir şarkının çalıntı olması da bile belli olabilir. Ha, bakın dostlar, bunun en büyük örneği Batu Flex, Dalga ve Skinny Flex, Annabelle. Şimdi Annabelle şarkısıyla bu Dalga şarkısının, Batu Flex'in yaptığı Dalga şarkısının arasında baya bir fark var dostlar. Biri bir yıl sonra çıkmış, biri bir yıl önce. 5 yıl önce çıkan şarkı Annabelle, 4 yıl önce çıkan şarkı da Batu Flex'in Dalga şarkısı. Şimdi dostlar, beat aynı. Klipte yapılan hareketler aynı. Sahneler aynı. Burada ne oluyor? Full çalıntı. Ama bakın, klip çalıntı. Full çalıntı klip. Ama şuna geldiğimiz zaman beat de full çalıntı. Onda oynayan beat hızlı, bunda oynayan beat yavaş diye değiştirilip kurtarılabileceğini sanmayın. Öyle bir şey yok. Ha, beatlerde şöyle bir şey var. Producerlar yaptığı zaman producerların yaptığı o şarkı beat, altyapı beatleri filan onlar şey oluyor dostlar. Ritimler filan nasıl anlatsam şöyle bir sistemle veriliyor. Sen eğer 50 euro ver fullünü al diyorsa adam, Ahmet'e diyorsa bunu fullünü al. Hani eğer ekonomin her ay 50 euro vermeye yetiyorsa bunu şey yap. Bana her ay 50 euro ver ya da her yıl 50 euro ver. Ben sana bunu full vereyim. Ya da her 10 yılda bir 50 euro ver. Ben sana bunu full vereyim. Veya tamamıyla satın al. Yine aynı şekilde muhabbet. Nasıl dönüyor bilmiyorum tam olarak ama böyle biliyorum yani işin içinde. Dostlar. Şimdi bir böylesi var, bir de yarı yarıya. 25 euro 25 euro da bölüp verebiliyor. Ahmet sen bunu işte ekonomin yetmiyorsa ben sana 25 euroya vereyim yarı telifi. Yarı telifi de başka bir adama 25 euroya vereyim. Yani 50 euro 50 euroyu bölerek veriyor adam oraya. Yani Ahmet'te de var bu beat, Mehmet'te de var. Nasıl kullanacaksa kullanır. Ama bunun çalıntı olup olmadığını anlamak zor bir şey. Eğer açıklama yapılmıyorsa. Ha, ama şu var. Eğer bir yerde böyle bir oynama varsa oradan anlarsın. Sözler kopya. Ve hani klip de kopya olursa anlarsın. Beat'ten anlayamazsın. Beat çalıntı mıdır değil midir bunu anlayamazsın. Ama kliplerde yapılan hareketler kopyaysa, söylenen sözler kopyaysa dostlar bu olabilir. Bu olamayacak bir şey değildir. Ama rapin içinde bu olmak zorunda zaten. Çoğunlukla zaten önceden de Louisiana diye bir rapçi vardı dostlar Almanya'da. Bu adam top 1'e oynayan bir adamdı. Bu adamdan çalınıyordu şarkılar filan. Dostlar hani bizde de çalan var, onlarda da çalan var. Şimdi yalan söylemeye hiç gerek yok. Yabancılar da öyle sütten çıkmış ak kaşık değiller. Lacazette diye bir tane şey rapçi var dostlar. Artık Fransız, adamın niki Fransız ismi ama e, kendisi galiba Almanla Fransız arası iş yapıyor. Bilemiyorum. E, Adam yani bir tane beat'i çalmış. E, Bizim Türk şarkıcılardan. Biri 4 yıl önce bizim Türk şarkıcı 4 yıl önce yapmış. Ben gidiyorum mu? Ne öyle bir şarkı. Dostlar bu adam da bir tane şarkı yapmış. La Gazet GM şey e, MNG diye. Dostlar bu da aynı şekilde. Şimdi bir beat aynı. Belki yarı yarıya bölüşülmüş de olabilir. Lacazette daha sonradan bu beat'i satın almayıp çalıp da koymuş da olabilir. Bu da bir ihtimaldir. Ama şimdi illaki bu Türkler arasında olacak diye bir dünya da yok. Alman Fransız arasında da olabilir. Fransız Alman arasında da olabilir. Alman İtalyan arasında da olabilir. İtalyan Alman arasında da olabilir. İspanyollar da yapıyor. İspanyollarla Fransızlar arasında da olabilir.
Hani bunlar sadece ona bağlı bir şey değildir. Hani beat'i ortakta kullanabiliyorlar. Bunda bir sıkıntı yok ama bunu bilmiyorsanız bu çalıntı bir durumsa tamamıyla iş değişiyor. Tamamıyla olay değişiyor. Biri bir yıl sonra yapıp ondan sonra diyorsa ki ben bunu orijinal yaptım. Olmuyor dayı. Zaten şarkı illaki belli bir yerden sonra bu adamlar bunu mecburen globale özel yapmak için kendi orijinalliklerine geri dönmek zorunda kalacaklar. Ama eğer ki çok alıştırırsak böyle olmayacak. Bunu yabancıya da yaparsak aynı olmayacak. Bizim Türklere de yaparsak aynı olmayacak. Kalkıp o ondan çalıyor, o ondan çalıyor diye hayata devam edersek olmaz. Bu şeyde de öyledir. Şimdi Ahmet Mehmet'ten çaldı. Ben de gidip ondan çalayım dersen bu alışıldık bir şey olur. Her zaman o Ahmet Mehmet'ten çalar, sen de ondan çalarsın. Onun iyi bir şey bu. Dostlar yani aslında. Hani o yüzden uyarmak lazım. Hani sormak lazım bu adama. Sen beat'i çaldın mı, çalmadın mı? Ya da para mı verdin, vermedin mi? Bunu ulaşıp sormak lazım. Sormadıktan sonra bunu bilemezsin. Ya da internete sorman lazım. Mesela Lacazette kimdir? Bu adam hani şey şarkısında, MNG şarkısında ne kullandığı beat'i parayla mı aldı yoksa direkt öyle pat diye çaldı mı? Ki bunu söylemezler. Çalan adam söylemez, ayrı bir şey de. Kim söyler abi? Adam hırsız. Hırsız olduğunu söyler mi? Ayrı bir şey. Yalancı olduğunu söyler mi? Söylemez. Ben doğrucuyum der her zaman. Ama hani bu beatleri satın alıp almadıklarını bilemeyiz. O da ayrı bir şey. Hani gerçekten sıkıntı şurada dostlar. Prodüserler ortaklaşa bir beat'i ortaklaşa veriyorlarsa bu da sıkıntı. Çalıntı olup olmadığını da anlamıyorsun. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Enes Batur muydu? Bir tane şarkısı yok. Şu o Orkun Işıtmak'tı galiba. Despacito'nun yok. Berkcan Güven de olabilir. Bu üçünden biri olsa tam hatırlamıyorum da. Hani Despacito şarkısının altyapısını almış, beatini almış. Üstüne kendisi şarkı yapmış. Bu da olabilir. Şimdi eğer Despacito'nun arka beat yapısı, ritmi eğer uyumluysa hani telif satın alıp ortakta bir beatse sıkıntı değil. Ama kalkıp Louis Fonst yok. Louis neydi lan? Adamın adı Louis'le başlamayan bir şey de olabilir. Ben başka bir şarkıcıyla karıştırıyorum. Da. Dostlar hadi mesela dostlar bazen şu var. Artık beat'i boş verin. Klipler bile kopya olduğu için artık anlamıyorsunuz. Kimin çalıp kimin çalmadığını. Sormanız lazım artık. Bir yerlere sorup bilmeniz lazım. Bu hayatta sorup bilmeden bir şey yapamazsınız. Ki zaten öğrenmediğiniz zaman en büyük hata o olur. Şu anda bile zaten sorsanız bence Batu Flex kabul eder Dalga şarkısının kopya bir beat'i ve klibi olduğunu. Veya orada Almanlar, Fransızlar kendi rapçilerine sorsalar bilirler. O yüzden dostlar şimdi bu çok büyük bir durum. Prodüserler tarafında da büyük bir durum. Rapçiler tarafında da şirketler tarafında da büyük bir durum. Ki şirketler bence hani rapçilere şirketlerin prodüserleri varsa onlar şey yapıyordur dostlar. Onlar o beatleri dağıtıyordur. Siz ortaklığı da kullanabilirsiniz. Bu aynı şirkettesiniz. Para vermenize gerek yok. Kullanabilirsiniz. Bu da çok saçma. Yine para vermek zorunda abi. 50 euro ise 25 eurosunu verecek. Ortakta kullanacak. O da aynısını yapacak. O da aynısını yapacak. Değmez. O zaman ben çaldı diyebilirim bunu. Bilemem. Bilmediğim için diyebilirim. Bilsem bunu demem. Ama hani bilmediğim için bunu diyebilirim. Aklında kalıyor çünkü. Çaldı mı hırsız mı yok değil mi bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Bu hırsızlık muhabbeti yani çok dönemeçli bir durum. Arka planda neyin döndüğünü bilmediğin için çok dolambaçlı bir durum. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay, like deyip yorumlamayı unutmayın. Haklı mıyım değil miyim? Bunu hani konuşalım sohbet alttaki yorumlarda. Comments yapalım birbirimize.
Görüşmek üzere.